Abdülkadir Geylani Hazretleri Futuhul Gayb, Alemlerin Kapısı. Nimet ve bela ile imtihana dair. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. İnsanlar iki kısımdır. Nimetlendirilenler ve Rabbi Azze ve Celle'nin hükmü ile bela ile imtihan olunanlar. Nimetlendirilen kişi, nimetlendirildiği şey konusunda üzüntü ve kötülükten hali değildir. Kendisine, malına, ailesine ya da evladına isabet eden türlü bela, hastalık veya açlık sebebiyle üzülmesi mukadder ise, bu zorluklara muhatap olur. Sanki hiç nimetlendirilmemiş gibidir. Nimetleri ve onların tadını unutur. Şayet o, malı, mülkü, köleleri ve cariyeleriyle düşmanlarından emin, hiçbir belaya uğramadan mamur bir halde zengin olarak kalsaydı, dünyadayken Mevlası Azze ve Celle'yi tanıyamayacaktı. Şayet Mevlası Azze ve Celle'nin dilediği şeyleri mutlaka yapan, Buruç Suresi 16, tatlılaştıran ve acılaştıran, zenginleştiren ve fakirleştiren, yükselten ve alçaltan, yücelten ve zelil kılan, dirilten ve öldüren, öne alan ve geciktiren olduğunu bilseydi, nimetlendirildiği şeylere tatmin olmazdı, ona tamah etmezdi ve bela halinde feraha kavuşacağından ümidini kesmezdi. İşte bu cehaletinden dolayı onlarla mutmain oldu. O nimetlere hüznün bulaşmadığı bir safayı talep etti. Dünyanın aslının bela, sorumluluk ve kederlerle dolu sıkıntı yurdu, nimetlerin de sonradan elde edilen mallar olduğunu unuttu. O, sabır ağacı gibidir. Başlangıçta meyveleri acıdır, sonuna doğru bal tadındadır. Onun acılığını yutmayan kişi tadına ulaşamaz. Acısına sabretmeyen balına kavuşamaz. Kim ki onun belasına sabreder, onun nimetleriyle tatlanır. Ücretle çalışana alnı terlemeden, cesedi yorulmadan, ruhu gam yükü çekmeden, göğsü daralmadan, kuvveti gitmeden, nefsi aşağılanmadan ve kendi gibi bir mahluka hizmette hevası kırılmadan ücreti verilmez. Bütün bu acılıkları yutarsa, güzel ve daimi yiyecekler, meyveler ve giyecekler, rahat ve mutluluk mükafatı olur velev ki azın azı da olsa. Dünyanın başlangıcı da kaptaki balın üst tarafı gibi acıdır, acılıkla karışmıştır. Yiyici bu üst yüzeyini yemeden halis olana, kabın asıl bölgesine ulaşamaz. Kul, Rab Azze ve Celle'nin emirlerini eda ve nehilerini terk etmede sabreder, kaderinde cereyan eden şeye teslim olup ona havale eder, bütün bu acılarını yutar, yükleri taşır, hevasına muhalefet edip muradını terk ederse, Allah Azze ve Celle ömrünün sonlarında onu tatlı bir hayat, naz, rahat ve izzet ile ödüllendirir. Emme çağındaki çocuğun doyurulması gibi sorumluluklar olmaksızın onu doyurur ve kollar. Dünya ve ahirette bir yükümlülük ve bağlılık altına girmez. Tıpkı balın üst tabakasındaki acılığı tadan kimsenin kabın asıl yenecek kısmına ulaşıp yemesi gibi. Nimet içindeki kulda Allah Azze ve Celle'nin tuzağından emin olmamalı, nimete tamah etmemeli, onun devam edeceği düşüncesinden uzaklaşmalı, şükretmeyi unutmamalı. Şükrünü terk ederek nimetin bağını gevşetmemelidir. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu: Nimet vahşidir, şükürle onu bağlayın. Mal nimetinin şükrü. Onu verip artıranı itiraf etmektir ki o da Allah Azze ve Celle'dir. Her halükarda bu nimeti kendisine hatırlatmak, Azze ve Celle'nin ihsan ve lütfunu görmektir. Nimetleri sahiplenmemek,
onun haddine tecavüz etmemek, bu husustaki emrini terk etmemek, zekat, kefaret, nezir ve sadaka gibi malların hukukunu eda etmek, tasalananın yardımına koşmak, ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gidermeye çalışmak, kötülüklerin yerine iyilikleri koymaktır. Yani kötülük ve sıkıntı içinde geçen saatleri nimet ve bolluk içinde geçen saatlere tahvil etmektir. Ağza ve organlardaki sıhhat nimetinin şükrü ise itaate yardım etmesi, haramlardan, kötülüklerden, isyan ve günahlardan uzaklaşmasıdır. Böylece nimetin göçüp gitmesi engellenmiş olur. Onun ağacı sulanır, dalları ve yaprakları büyür, meyveleri güzelleşir, yenildiğinde tat verir, çiğnendiğinde lezizdir, ulaşması kolaydır, bedende afiyet ve bereket de yerini alır, neticesi rahatlıktır. Onun azalarındaki bereketinin ortaya çıkması, türlü taat, yakınlaşmalar ve zikirlerle olur. Bundan sonra ahirette Allah Azze ve Celle'nin rahmetine nail olan kullarından olur. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte cennette ebedi olarak kalır, onlar ne güzel dostlardır. Şayet böyle yapmaz, dünyanın hazırda olan zinetlerine tamah eder, onun hazlarını tadar, onun serabının parıltısıyla, çakan şimşeğiyle, günün ilk saatlerinde esen sıcak rüzgarıyla, yılanlarının ve akreplerinin derisinin yumuşaklığıyla mutmain olur. Onların derinlerinde saklı olan öldürücü zehirlerden, yakalamak, tutmak ve yok etmek gibi avlama tekniklerinden ve tuzaklarından kör ve gafil olursa, reddedilmeye, dünyada acilen fakirlik, düşkünlük, zillet ve hakirlikle, ahirette de cehennem azabı ile müjdelenmeye hazır olsun. Bela ile imtihan olanlara gelince, bazen işlenen günah ve cürümlerin bir karşılığı ve sonucu olarak belaya düçar olurlar. Bazen günahlarına bir kefaret olmak, onları izale etmek için müptela kılınırlar. Bazen de derecelerinin yükseltilmesi, âli menzillere ulaştırılarak, ehli hal vel makamın yüce ilmine tabi olmalarını temin için veya mahlukatın ve insanların Rabbinden bir koruma ile ehli hal vel makamı da geçen kimseye tabi kılınmaları için belalarla imtihan edilirler. Ki onların Mevlası onları yumuşaklık ve nezaket binekleri üzerinde bela meydanlarında gezdirir ve harekat ve sekenaatlarında onların üzerlerinde bakış rüzgarları estirir. Çünkü onların belayla imtihan olunmaları onları telef etmek ve derekelere düşürmek için değildir. Seçilmiş ve tercih edilmiş olmaları sebebiyle onları belalarla sınamış ve bu belalarla onları iman hakikatine çıkarmıştır. Belalarla saflaştırmış ve onları şirkten, davadan ve nifaktan ayırmıştır. Ve onlara türlü ilim, sır ve nurlardan bağışlamıştır. Onları seçkinlerin halislerinden kılmış, sırrıyla onları emin eyleyip meclisleriyle razı etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sabreden fakirler kıyamet günü Rahman'ın meclislerindedirler. Hem dünyada hem ahirette. Dünyada kalpleriyle, ahirette cesetleriyle. Çünkü belalar onların kalplerini şirkten, mahlukata bağlı sebeplere, yardımlara ve iradelere dayanmaktan, ayıp ve kusurlardan, heves ve davalarla şekillenmekten temizlemiştir. İtaatlerine karşılık olarak ahirette Firdevs ve diğer cennetlerde yüksek menziller ve dereceler beklemekten de arındırmıştır. Cezaya mukabil olarak bela ile imtihan olunmanın alameti, bela anında sabretmemek, umutsuz olmak ve insanlara şikayet etmektir. Günahlara ve hatalara kefaret olmak ve onları izale etmek için iptilanın alameti,
sabrı cemille şikayet etmemek, dostlara ve komşulara umutsuzluğunu izhar etmemek, emirleri edadan ve itaatten usanmamaktır. Rıza ve muvafakatin arttırılması için bela ile imtihan olunmanın alameti ise yerin ve göklerin Rabbinin fiiline karşı nefsin güven ve sükûn içinde olması ve saatler ve günler geçmesine rağmen onun ortadan kaldırılmasına kadar o belada fani olmaktır.